Madde üzerinde şahsı adına ikinci konuşmacı Mehmet Altay Uşak Milletvekili. Buyurun Sayın Altay. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısının 19. maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere bu madde ile kurum ve kuruluşların kamu yararına yönelik projeleri için dış kaynaklardan daha uygun koşullarda finansman sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede vade ve faiz oranları gibi krediye ilişkin koşullarda avantaj sağlanmaktadır. 2012 yılında uygulanacak bütçeye baktığımızda öngörülen borçlanma, para ve kur politikası hükümetimizin kriz lobilerine teslim olmayacağını açıkça göstermektedir. Değerli milletvekilleri, 2011 yılının bu son günlerinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada büyük bir ekonomik kriz yaşanmakta, ülkelerin kredi notları bir düşmekte, büyüme oranları yerini ekonomik daralmalara bırakmaktadır. Dünyadaki bu global krizin etkisiyle ülkelerin borç stoku gelirlerini kat be kat aşmış ve dünyada işsizlik oranları artmıştır. Ülkemizde ise AK Parti hükümetlerinin uyguladığı popülizmden uzak ekonomik politikalar sayesinde bu krizden en az düzeyde etkilenmiştir. Dahası Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2011 yılı 3. çeyrek büyüme oranları çerçevesinde ülkemiz %8,2 büyümüştür. 2010 yılında %9 büyüyen ekonomimiz 2011 yılında da %7,5 büyümesi beklenmektedir. Bu büyüme oranlarıyla Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri içinde ilk sıradayken dünyada da Çin'den sonra ikinci sırada yer almaktadır. İşsizlik oranları düşerek %8,8 seviyesine inmiş, sanayide üretim endeksi rakamları dünyadaki krize rağmen devamlı bir artış göstermiştir. Değerli milletvekilleri, bu güçlü mali dengeleri sayesinde Türkiye son 60 yılın en büyük mali krizinin yaşandığı bu dönemde IMF programı ve mali kuralları olmadan mali disiplinin sürdürülebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, uluslararası ekonomide yaşanan ve tüm dünyayı saran kriz, aziz milletimizin hükümetimize olan güven ve desteği, hızlı karar alma kabiliyetine sahip hükümetimizin önceden aldığı tedbirler, oluşturulan sağlam bankacılık ve finans sistemi, yeni istihdam alanları, sürekli iyileşen kamu finansman değerleri, güçlü büyüme performansı ve bütçe disipliniyle ülkemizi en asgari düzeyde etkilemiştir. Nitekim son açıklanan büyüme rakamları da bunu açıkça ortaya koymaktadır. Değerli milletvekilleri, hükümetimizin hedefi aziz milletimizin de desteğiyle Avrupa Birliği standartlarını yakalamış, çağının gereklerini yerine getirerek bilgi toplumuna dönüşmüş, dünya ile rekabet edebilen, yeni sivil anayasası ile ileri demokrasiye ulaşmış, kişi başına milli geliri 25.000 dolar olan, tarımsal ekonomide dünyada ilk 5 ülke içerisinde yer alan, yüksek hızlı tren hattını 10.000 kilometreye çıkartmış, vatandaşları vize muafiyetleriyle tüm dünyada rahat seyahat edebilen, savunma sanayi gelişmiş, 500 milyar dolar ihracatla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasında yer alacak güçlü bir Türkiye'dir. 2012 yılı bütçemizin bu hedeflere ulaşma yolunda katkı sağlayacağına olan inancımız sonsuzdur. Bu vesileyle ve bu düşüncelerle 2012 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygılarımı sunarım. Teşekkür ediyorum.